Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara da bakalım. Dün verileri bekliyorduk, veriler geldi. Gayet de aslında iyi verilerdi. Altın ve gümüşte bir miktar hatta toparlanma, yükseliş takip ettik. Fakat sonrasında Fed üyelerinden gelen açıklamalarla birlikte çok sert satışlarla karşılaştık. Şu an için gümüşte destek olarak takip ettiğimiz 23.52-23.36 bölgesini çalıştırdığını görüyoruz. Ancak bakın burada bir yükselen bir kamada diyebileceğimiz bir hareket vardı. Bunun şu an destek bölgesini kırdığını görüyoruz. Ancak bunun kesin kırıldığını söyleyebilmemiz için 23.36 altında kapanışlar görmemiz lazım. Daha henüz o kapanışlar gelmedi. Eğer burada satışlar derinleşecek olursa şu kanal hareketinin yüksekliği kadar kırıldığı yerden bir düşüş bekleriz. Bu da aşağıda 21.92'ye kadar satışların derinleşmesi anlamına gelir. Aynı zamanda bakın şurada bir yatay hareket de var. Bu yatay hareketin hedefi de aşağıda 23.11 kırılacak olursa 21.77'lere kadar satışların derinleşme ihtimali olduğunu bize gösteriyor. Bunu da haftalık grafiklere dönüp baktığımız zaman şu son yükselişin Fibonacci %38.2 düzeltme seviyesinin de geçtiği 22, 25, 21, 70 destek bölgesini karşımıza çıkartıyor. Neydi? Saatlik grafiklerden, 4 saatlik grafiklerden baktığımızda 21.77 önemliydi. Burada da 21.70'e kadar satışların derinleşebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla şu son yükselişin düzeltmesini yaptığımız bir süreç olur bu. Ancak tabii 21.70 desteği çalışacak mı yoksa buradan satışlar daha devam eder ve aşağıda Fibonacci %50 seviyesinin de geçtiği 21, 24, 20.82'lere kadar devam eder mi? Bunu şimdiden bilemeyiz. Ancak bu düzeltme sürecindeki ilk hedefimiz 21.70 olacaktır. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altının daha güçlü durduğunu görüyoruz. Bu gayet de normal bir harekettir. Her zaman gümüş önceden hareketi başlatır. Ons altın arkadan takip eder gümüşü. Bu son yaşanan yükselişte de benzer bir hareket zaten gördük. Gümüş öncesinden %30'un üstünde bir yükseliş yaparken altının ancak %18'lerde kaldığını ve arkadan geldiğini yaklaşık 2-3 haftalık gecikmeyle aynı seviyelere ulaştığını gördük. Dolayısıyla şu anki düşüşte de gümüşün önceden düşmesi ve altının sonrasında takip etmesini bekleriz. Burada şimdilik takip edeceğimiz destek bölgemiz 1901-1898 destek bölgesi var. Bunun da altında şu konsolidasyon alanını fiyatlamaya başlayacağı destek bölgesi 1881-1878 olacaktır. Yukarıda 1929 üstü hareketler görmediğimiz sürece burada da bir düzeltme sürecini takip ederiz. Haftalık grafiklerden düzeltme seviyelerini kontrol ettiğimizde de altında da 1833-1812 desteğine kadar satışların derinleşmesi normal karşılanır. Şu son yükselişin düzeltmesini yaptığını söyleyebileceğimiz bir süreç olur. Şimdi buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda haftalıklardan bakacağım. Hatırlarsanız 80-65'i konuşmuştuk hafta sonu. 80-65 üstü kapanışlar altın ve gümüşte düzeltmenin gelmeye başladığını söyleyebileceğimiz bir hareket olur demiştik. Şu an için bunun üstünde hareketler görüyoruz. Ancak bunun haftalık kapanışı çok önemli olacak. Bu yükselişi yapıp da bugün ve yarın tekrar bir dönüş görecek olursak ve 80-65 altında kapanış görecek olursak bu hareketi bir aşırılık olarak kalma ihtimali de var. Dolayısıyla haftalık kapanış burada çok önemli olacak. Şimdi hemen kısa vade grafiklerden bir platin ve paladyuma da bakalım istiyorum. Platinde takip ettiğimiz destek bölgemiz 1053-1042 idi. Bu 1042 altında hareketler görüyoruz. İki defa bakın şu bölgeyi destek olarak çalıştırdı. 1024-1029 bölgesi. 1024 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde burada da satışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada da gene haftalık kapanışlara göre hafta sonu daha detaylı bir analiz yaparız ve düzeltme seviyelerimizi kontrol ederiz. Buradan hızlıca bir paladyuma geçmek istiyorum. Paladyumda sıkışan bir hareket vardı. Bunu alt bandını kırmış durumdayız. Verilerle birlikte her ne kadar bir yükseliş gelse de sonraki FED konuşmaları ile birlikte tekrar burada da bir satış gördük. Şu an için takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1754-1740 aralığı,
1654 üstü kapanışlar yükselişi. Ancak aşağıda da bakın 1684-1660 önemli bir destek bölgemiz. 1660 altında kapanışlar satışların derinleştiği bir süreci gösteriyor olacak. Ancak paladyumun uzun zamandır bir dip hareketi içinde olduğunu düşünürsek bu bölgede yatay bantta kalmaya devam edeceğini umuyorum. Altın ve gümüşteki düşüşlere rağmen. Aksi takdirde burada aşağıda 1500 seviyesi çok kritik bir seviye. 1506 kapanışlar paladyumda uzun süreli sıkıntılı bir süreci bize gösterebilir. Ancak öncelikle 1660 kırılıyor mu? Bunu takip edeceğiz. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara bakalım. Gram gümüşte 13.98 desteğini takip ediyoruz. Henüz bu kırılım gelmedi. Çünkü dolar Türk lirası 18.80'lerin üstüne oturmaya başladı. Dün 18.80 üstünde bir kapanış aldık. Dolar Türk lirasının bu şekilde güçlü durması gramlardaki satışları sınırlandıracaktır. Onsların sert düzeltmesine rağmen gramların nispeten daha zayıf düşüşler yaptığı bir süreci takip edebiliriz. 13.98 desteği takibimizde olacak. Kırılacak olursa 13.40, 13.14 bölgesinden çok güzel alım fırsatları da verebilir. Tabii bu hareket için gene dolar Türk lirasına da mutlaka takip ediyor olmamız lazım. Seçim kararı alındı, tarih belirlendi. Dolayısıyla bu seçim süreci dolar Türk lirasındaki hareketler çok kritik olacak. Buradan hızlıca bir gram altına geçelim. Gram altında da ons altındaki gibi güçlü bir duruş takip ediyoruz. Şu yatay bantta hareketlerini sürdürüyor. 1143 altı kapanışlar burada da satışların derinleşme ihtimalini ve bakın şurada bir konsolidasyon alanı var. Bu alana girecek mi? Bunu takip ettiğimiz bir süreç olacak. 1135, 1133. Burada da aslında satışların 1099'a kadar sarkması son derece normal karşılanır. Ancak dolar Türk lirasındaki o güçlü duruş gene burada da düşüşlerin sınırlı kalmasına sebep olabilir. Dolayısıyla yeni alım yapacak olanların hem onsları hem de dolar Türk lirasını yakından takip etmesini tavsiye ederim. Dolar Türk lirasının yükselişiyle birlikte dirençler kırılacak olursa bu direnç kırılımlarında da ufak alımlar yapmaya başlayabilirler. Dolayısıyla iki tane işlem şekli vardır. Düşerken alırsak paçal yaparız, yükselirken alırsak kademe yaparız. Her ikisini birden kullanmak bu süreçte fırsatları kaçırmamızı engelleyecektir. Evet, altın gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.